Fable 5 çıktığından beri internette gerçekten garip bir hava var. Herkes modelin çok iyi olduğundan bahsediyor ve Amerika tarafındaki bazı kısıtlamalar da olayı gerçekten çok fazla büyüttü. Peki Fable 5 gerçekten bu kadar iyi mi ve Opus 4.8'den daha mı performanslı? Yoksa bunların hepsi bir pazarlama oyunu muydu? Bunu da anlamanın en iyi yolu ikisine de aynı işi vermek. Aynı ekran görüntülere, aynı promptları hem Fable 5'e hem de Opus 4.8'e atacağız. Ve iki model bizi ne kadar iyi anlıyor, kodlamayı ne kadar iyi yapıyor onları birlikte inceleyeceğiz. Ve bugün modellerde deneyeceğimiz tasarım da şu anda ekranda gördüğünüz bu animasyonlu web site. Aslında bu animasyonlu web siteyi ben gerçek bir projemde kullandım. Yani gerçek freelance bir işimde müşteriden gelen bir talep üzerine bu animasyonu yaptım. Ve benim en fazla merak ettiğim noktalardan birisi şuydu. Fable 5'e ve Opus 4.8'e çok fazla detay vermeden sadece ekran görüntüleri atarak model bizi ne kadar iyi anlıyor ve tasarımı okuyabiliyor mu? Bunu çok merak ettim. Şu anda mesela ilk olarak tasarımı size göstermek istiyorum. Sonrasında çıkan sonuca birlikte bakacağız ve promptu nasıl yazdım vesaire size göstereceğim. Şimdi burada fark ettiyseniz belirli aralıklarla dalga efekti geliyor ve parçacıklar bu şekilde yayılıyor. Aslında bulut tasarımı oluyor. Yapay zekadan esinlenildiği için bu şekilde. Ve mouse ile üstüne geldiğimde de bakın etkileşime giriyor. Ve böyle sanki kara delik gibi bir tasarım oluyor. Damlacıkları kendine doğru çekiyor. Şimdi tasarım gerçekten çok güzel. Ben çok seviyorum aslında parçacıklı tasarımları. Şimdi bunu ben ekran görüntüleri aldım ve basit bir prompt yazdım. Hem Fable 5'e hem de Opus 4.8'e verelim ve çıkan sonucu birlikte inceleyelim. Size ilk olarak ekran görüntülerini göstereceğim. Sonrasında prompttan bahsedeceğim. Bu arada beni aranızda yeni tanıyanlarınız varsa ben Yıldız Dikme, ortalama 5 seneden beri yazılımcıyım ve yapay zekayı işlerimde çok aktif şekilde kullanıyorum. Size de deneyimlerimi aktarıyorum. Şimdi ilk olarak ekran görüntülerinde neden böyle seçtim ve promptta neler yazdım. Burada en başta da söylemiştim. Bir bulutsu yapı var. Bulutsu yapı olduğunu 3 ekran görüntüsünde de aslında korumaya çalıştım. Ve mouse hareketini algılayabilecek mi onu merak ettiğim için burada bakın bir dairesel boşluklu görseli buraya ekledim. Çünkü burada ayrı bir animasyon olduğunu anlaması gerekiyor. Aynı görseli burada da ekledim. Üçüncü fotoğraf olarak. Bakın hareket ediyor aslında. Daha deminki farklı bir yerdeydi. Burada da farklı bir yerde. Ve ben bunu söylemedim animasyon olacağını mouse'da. Aynı şekilde bulutsu yapının aslında hareket ettiğini de göstermek için bakın burada uzun bir yapıda. Burada da biraz daha böyle toplanmış bir yapıda. Bunu da göstermek için üçüncü ekran görüntüsü olarak atmak istedim. Şimdi 3 tane ekran görüntüm var. Ve promptta da benim bahsettiğim tamamen aslında çok basit bir şekilde bahsettim. Hiç teknik bir şey söylemedim. Burada tamamen ekran görüntülerine sadık kalmasını söyledim. Next.js ve TypeScript ile beraber yapmasını söyledim. Sadece bunu söyledim bu arada teknik olarak. Başka hiçbir şey söylemedim. Burada statik yani sabit bir görsel yapmamasını söyledim. Orada partiküllü yani parçacıklı bir efekt var ve buna bağlı kalmasını söyledim. Bunu sizin de söylemeniz gerekiyor bir ekran görüntüsü attığınızda. Yoksa onu bir görsel sanabilir. Sonrasında bunların hepsini somut bir şekilde onun yapmasını söyledim. Yani bunların hepsini kendisi karar vermesi gerekiyor. Bakın kendisi seçmesini söyledim. Her bir detayı sen kendin seç dedim. Referans görsele bağlı olarak teknolojiyi de kendin seç ve bunu tüm cihazlara uyumlu bir şekilde yap dedim. İşte bug çıkarsa, bir hata olursa sen çöz dedim. Yani benim verdiğim promptların uzunluğunu biliyorsunuz. Ben prompt mühendisliği de yaptığım için ve ilk defa bu kadar kısa bir prompt yazıyorum. Şimdi bunu Fable 5 ile yapacağız. İki ayrı dosya oluşturdum ben. Fable 5 ve Opus 4.8 diye. İlk olarak bunu atıyoruz. Şimdi Opus 4.8'de birazdan atacağız. İlk olarak bunu gönderdim. Sonra gelelim yeni bir dosya açalım. Ve aynı promptu buraya yapıştırıyorum fark ettiyseniz. Geliyorum buradan ekran görüntülerini seçiyorum. Sadece 3 tane ekran görüntüsü seçeceğiz. Bunları seçtim ve ekledim. Diğerleriyle aynı. Size hemen şöyle de bir göstermek istiyorum.
Ve prompt da aynı. Şimdi sadece burada Fable 5 yerine Opus 4.8'i seçeceğim. Ve dosya olarak da Opus 4.8 seçiyorum. Bunu da gönderiyorum. İkisi ayrı ayrı çalışacak. Ve ayrı portlarda olacak. Birisi 3000 portunda, birisi 3001 portunda. Size iki ayrı sonucu birazdan gösteriyorum. Şimdi size sonucu göstermek için inanılmaz heyecanlıyım. Burada harici olarak farklı bir prompt vermedim. Bakın. Burası 3001 portu, Opus 4.8. Burası da Fable. Sadece 3000 portunda çalıştırır mısın dedim. Yani birisi 3000'de, birisi 3001'de. Peki farkı hemen birlikte inceleyelim. Bu 3000 portunda olan Fable ile yapıldı. Bakın aslında tasarıma bağlı kalmış. Mouse hareketiyle beraber oluşan o daireyi korumuş ve bunu anlamış. Bu aşırı önemli bir şey. Bunu anlaması önemli. Ve bir şekilde bulutsu yapıyı da anlamış. Tabii çok detaylı bir şekilde açıklamadığımız için dağınık bir şekilde yapmış. Ama yani 3-4 promptla beraber düzeltilemeyecek bir şey değil. Fable tarafı böyle. Peki Opus 4.8 nasıl yapmış? Biraz saçmalamış açıkçası. Yani bu şekilde yukarıya doğru bir tasarım seçmiş. Bakın Opus 4.8 mouse hareketiyle aslında bütün parçacıkları hareket ettiriyor ama o daireyi anlayamamış. Ama Fable anlamış fark ettiyseniz. Opus 4.8 anlayamamış ve tasarımı da biraz kafasına göre değiştirmiş. Halbuki ben promptta tasarımı değiştirmemesine altını çizerek söyledim. Yani referansa bağlı kalmasını söyledim. Ama işte karar verirken yapay zeka araçları bu şekilde değiştiriyor. Tabii birden fazla denemek lazım. Opus 4.8 ile Fable 5 ile ama ben her denediğimde Fable 5 daha fazla sonuca yakın çıkıyor. Şimdi biz bu iki tasarımdan aslında ne anlayabiliriz? Fable 5 kesinlikle 4-5 adım daha ileride Opus 4.8'den bence ki ben yayınlandığından beri yani kullanıma sunulduğundan beri aktif şekilde projelerimde kullanıyorum ve işlerimi daha hızlı bitirdim. Bu konuda asla yalan söylemeyeceğim. Ama bence çok büyük bir pazarlama oyunu da yaptılar. Çünkü Fable 5 ilk çıktığında kimse bu kadar modeli iyi duymamıştı ama bir anda kullanımdan kaldırdılar ve sanki böyle devrim niteliğinde dünyayı fethedecek bir modelmiş gibi bir anda herkes video çekmeye başladı, işte araştırmaya başladı. Fable 5 neymiş? Gerçekten bu kadar farklı projeleri hızlı yapabilir mi gibi, yok savaşı bitirecekmiş falan, böyle bir sürü hikaye çıktı. Yani pazarlama tam olarak buydu. Ama yalanlamamak gerekiyor. Kesinlikle 4-5 adım ileride Opus 4.8'den. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Bu da mesela düzeltilebilir. Yani 4-5 promptla bu düzeltilebilir. Ama fark ettiyseniz arada fazla prompt var. Yani ben Fable 5 ile yapabileceğim işi Opus 4.8 ile biraz daha fazla prompt vererek yaptırabilirim. Çünkü burada da parçacıklı yapıyı anlamış ve 3GS'e kurmuş zaten. Sadece tasarımı anlayamıyor. Ama Fable 5 aslında tasarımı okuması ve ekran görüntüsünden çıkartması daha iyi ve size bunu da detaylı bir şekilde göstermek istedim. Ben bundan sonraki projelerimde Fable 5'i aktif şekilde kullanacağım ve daha çok bu şekilde yoğun animasyonlar kullandım ve daha kompleks, karmaşık işlerde Fable 5'i tercih edeceğim. Opus 4.8 de iyi kesinlikle yani. Bu zamana kadar yaptığım tüm tasarımları ben onunla yaptım. Sadece Fable 5'i daha zorlayıcı görevler için seçeceğim. Yani benim onayımdan geçti kesinlikle. Daha zorlayıcı işlerde seçebilirsiniz. Bir de şöyle bir hikaye var. Sanki Fable 5 yayından kaldırılacakmış gibi lanse edildi. Hayır, öyle bir şey yok. Fable 5 kaldırılmayacak. Şöyle bir düzenleme getiriliyor. Şu anda biz burada diğer modeller arasında seçebiliyoruz ya. Bu ayrı bir API üzerinden alınabilecek. Yani ayrı bir kullanımı olacak ve ayrı bir para vereceğiz. Yani bizim paketle alacağımız modeller arasında değil de Fable 5'e ayrı bir para vererek ve ne kadar token kullandıysanız, kredi kullandıysanız o kadar para vereceğiniz bir model
haline gelecek. Yani yayından falan kalkmıyor. Da 12'sine kadar gösteriyor. Benim paketime dahil 12'sine kadar. Yani buradan sonrası API'ya dahil olacak ve harici şekilde para vererek almam gerekecek. İşte olay tamamen buydu. Pazarlama dediğim kısım şu an daha iyi anlamışsınızdır. Birincisi, model sanki yayından kalkacakmış gibi davrandılar. İkincisi, devrim niteliğinde bir modelmiş gibi davrandılar. İkisi de değil kesinlikle. Devrim niteliğinde olsa ilk attığımızda aslında bakın bulutsu yapıyı yapardı ama biraz da dağınık şekilde yaptı. Demek ki devrim niteliğinde değil ama iyi bir ilerleme. Onu da kesinlikle yalanlamıyoruz. Sadece arasındaki farkı size detaylı şekilde göstermek istedim. Ben Fable 5 ile birçok farklı proje yapacağım. Yani aslında zorlayacağız modeli. Bakalım ne kadar iyi yapabiliyor. Ayrıca Opus 4.8 ile de projeler üretmeye devam edeceğim. Çünkü o model de gerçekten iyi. Yani kesinlikle kötülemiyorum. Sadece arasında anlama hızı biraz daha yavaş ve bunu aslında tolere edebiliriz. Daha fazla prompt vererek. Kullanıma bağlı tamamen projelerde. Eğer proje fikriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok aktif şekilde okuyorum. Ve ayrıca kanala abone değilseniz aramıza katılmanızdan gerçekten çok mutlu olurum. Ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.